Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle orta kalınlıkta bir ipim var. Bununla güzel, kolay bir model başlayacağız. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Şöyle lastiğimi yaptım, hazırladım. Bu lastik üzerine modelimizi kuralım. İlmek sayısına gelince bu modelde ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 5 olması gerekiyor. Şöyle her model 8 ilmekten oluşuyor. En sonuna da 5 ilmek ekliyoruz. Şişimde 21 ilmeğim var. 21 ilmekle modelimizi kuralım. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters. 3 ilmek tersten sonra 2 düz, 1 ters, 2 düz. Buraya kadar bir model. Yine 3 ters, 2 düz, 1 ters, 2 düz. Sıra sonunda 3 ters ilmekle sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Birinci sırayı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. 3 düz, burada 2 tersim var. 1 düz, 2 ters, yani ilmekleri olduğu gibi örelim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. İkinci sırayı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters. 3 ilmek ters ördüm. Buradaki bakın 2 düzüm var. Önce bir artırma yaptım. Bu 2 düzü ikisini bir alarak sola doğru kestim. Daha sonra bir ters ilmek, sıradaki 2 düzünde yerlerini değiştirerek sağa doğru keseceğim. Bakın öndekini arkaya, arkadakini öne aldım ve ikisini bir alarak düz ördüm, sağa doğru kestim, bir artırma yaptım. 3 ilmek ters, bir artırma yaptım, sıradaki 2 düz olan ilmeğin ikisini bir aldım, sola doğru kestim. Bir ters ilmek ördüm, sıradaki 2 düz ilmeğimi de şimdi yerlerini değiştirerek sağa doğru kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıra sonunda 3 düz ilmeğim var. Pardon, ters ilmeğim var. Yine ters olarak ördüm. Üçüncü sırayı tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi yine olduğu gibi öreceğim. Düzleri düz, tersleri ters. 3 ilmek düz, bakın burada düz ördüm yine. Bu artırmalarımda ters örüyorum. Bir düz, 2 ters. Burada 3 düz. Düzleri düz, tersleri ters örerek dördüncü sıramızı tamamlayalım. Kenar ilmeğini ben düz örüyorum. Evet. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek
ters. Yine ters olarak ördüm ilmeklerimi. Buradaki ilmeğimi düz örüyorum. Bakın 3 tersten sonra bir düz, bir artırma, sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu ters olan ilmeğimle düz olan ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Ters ilmeği arkaya aldım, önden de düz ilmeğimi taktım ve bunun ikisini düz örerek kestim. Örmeden aldığım ilmeği de üzerinden geçirdim, bıraktım. Burada 3 ilmeği tek ilmeğe düşürmüş olduk bu şekilde. Daha sonra tekrar bir artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Şöyle. 3 ters ilmek. Sıradaki ilmeğim düz olarak ördüm. Bir artırma yaptım. Bu ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz bir ters ilmeğim var. Ters ilmeğimi arka taraftan aldım. Düz ilmeğimi de ön taraftan aldım. Yerlerini değiştirdim ve bunun ikisini bir toplayarak sağa doğru kesmiş oldum. Örmeden aldığım ilmeği de bunun üzerinden geçirdim, bıraktım. Yani burada 3 ilmeği tek ilmeğe düşürmüş olduk. Bir artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra sıra sonunda 3 ters ilmek. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 5. sırayı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 düz, 5 ters. Bakın burada 5 ters ilmek örüyorum. Daha sonra yine 3 düz, 5 ters. Modeli bir kez kurduk. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor. Hep bu 6 sıranın tekrarını yapacağız. Evet, 6. sırayı da tamamladım. Modelimizi tamamladık. Şöyle modeli bir kez daha kuracak olursak burada 1. sırada ne yaptıysak aynısını yaparak devam edeceğiz. Hep birlikte bir kez daha kuralım. Modeli tekrar kuruyorum. 1. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 ters. Zaten terslerim belli. Yine ters olarak ördüm. 2 düz, 1 ters. Ortadaki ilmeği ters örüyoruz bakın. 2 düz, 3 ters, 2 düz, bu ilmeğimizi ters örüyoruz. 1 ters, 2 düz ilmek, 3 ters ilmek. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 1. sırayı tamamladım. 2. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra düz olan ilmeklerimi düz, ters olan ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum sıra sonuna kadar. Evet, sıra sonuna geldik. Kenar ilmeğimi düz ördüm. 3. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 ters ilmek, 1 artırma, sıradaki 2 ilmeğimin ikisini sola doğru düz örerek kestim. 1 ters ilmek. Şimdi bu 2 ilmeğimi de sağa doğru keseceğim. Onun için yerlerini değiştirdim. Şöyle çapraz yaptım ve ikisini bir alarak sağa doğru kestim. 1 ilmek artırma yaptım. Ortada 3 ters ilmeğimiz var. Yine ters ördüm. 1 artırma, sıradaki 2 düzü sola doğru keselim.
bir ters ilmek. Şimdi bu 2 düz ilmeğimi de sağa doğru keseceğim. Yerlerini değiştirdim ve sağa doğru kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir artırma yaptım. Sıra sonunda 3 ters ilmekle sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 düz, 2 ters, artırmalar arka yüzünde ters örülüyor. Burada bir düzüm var. Yani düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Artırmalarda arka yüzünde ters örülüyor. Evet. Dördüncü sırayı tamamladım. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 ters ilmek, sıradaki ilmeğimi de düz örüyorum. 3 ters, bir düz, bir artırma, bir ilmek örmeden aldım. Daha sonra bu ters ve düz ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Bakın, ters ilmeğimi arkaya, diğerini öne aldım ve bunun ikisini düz örerek sağa doğru kestim. Örmeden aldığım ilmeği de üzerinden geçirerek bıraktım. Bir artırma yaptım. Burada 3 ilmekten tek ilmek çıkarttım. Sağında solunda tekrar artırma yaparak ilmek sayısını eski haline getirdim. Bir düz ilmek, 3 ters ilmek, bir düz, bir artırma, sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Bu 2 ilmeğimi de yerlerini değiştirerek sağa doğru kestim. Örmeden aldığım ilmeği de üzerinden geçirerek bıraktım. Daha sonra bir artırma yaptım. Bir düz ilmek, 3 ters ilmek sıra sonunda. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 5. sırayı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi yine düzleri düz, tersleri ters örüyorum. 3 düz, 5 ters. Evet. 3 düz, 5 ters örerek 6. sırayı tamamlayalım. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Evet, modeli bir kez kurduk. Yani ikinci kez kurmuş olduk tekrar. Model böyle devam ediyor. Hep bu 6 sıranın tekrarından. Bakın, şöyle bir ters bir düz lastik üzerine de gayet güzel oldu. Siz de hoşunuza giderse bu şekilde yapabilirsiniz. Modelin ilerlemiş hali de şöyle. Bunu da bakın daha önce hazırladım. Burada da hazır lastik uyguladım. İsterseniz bunu da yapabilirsiniz. Kanalımda var bu lastiğin yapımı. İsterseniz linkini bırakabilirim. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel, kolay, çabuk ilerleyen, zevkli bir model. Arka yüzü de şöyle bir görüntümüz var. Bu modelden yelek, hırka, süveter, bluz yapımında, yazlık örgülerinizde, mevsimlik örgülerinizde hepsinde kullanabilirsiniz. Ona uygun da ipler tercih edersiniz. Etol şal yapımında kullanabilirsiniz. İnce iplerle harika olur. Dantel gibi zarif görüntüsü olan bir model. Evet. Sizler de nelerde uygulayacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar.
Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.